Benim adım Akif. Tam 4 yıldır ismim Akif. 1980'lerde Kürt halkının 29. isyanı başladığında ben 7 yaşındaydım. Bu sefer yaşanan yerel bir isyan değildi. Yaşanan tam bir savaştı. PKK sonuçta tüm Türkiye Kürdistan'ın Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştı. Şimdiden 25 yılı geçiyor. 35 bin insan şu ana kadar bu savaşta yaşamını yitirdi. Türk ordusu binlerce köyümüzü yok etti. 3 milyon insan Kürdistan'dan kaçtı. Biz Almanya'daki babamızı takip ettik. Başından beri kişi olarak bildiğim en önemli doğrulardan biri bu mücadeleye katılmak oldu. Nihayetinde 1990'larda bir gerilla savaşçısı olabildim. Bunlar önderliğimizin esaretinin gerçekleştiği günlerdi. Ve partimiz ateşkes ilan etmişti. Yani aynı zamanda gerilla güçlerini Güney Kürdistan'a çekmişti. Kandil dağlarına yerleştirdi. Bayan arkadaşlar çok seviyorum. İşte bunu. Böyle açık hava, tamam mı? Bir sürü köz yapacaksın. Geçeceksin etrafını oynuyor. Arkadaşlar diyorlardı oynama sana 2 çuval buğday vereceğim. Sen ateşin yanında oturup ateşle oynamamaya devam et. Ateş de dağ da aslında biraz aynı anlamı ifade ediyor benim için. Özgürlük diyebilirim yani. Ulaşmak istersin, çok zordur. Aslında ben şunu diyebilirim, dağlara geldikten sonra özgürlüğü hissetmeye duyum sana. Çivini? Ne o? Giya. Dağlara ulaştığımız ilk anda komutan bizi "Küçük Özgür Kürdistan'a hoş geldiniz" diye selamladı. Ve ben o anda ağlayarak toprağa öptüm. O anda hayatımda ilk defa kendi ülkemde kendimi bu kadar özgür hissettim. Ne kadar duygusal şeyler yazmıştım
o zamanki ilk gerilla günlüğümü. Bir yeni yolculuğa başlamak üzere. Böyle Berlin. Bir grup arkadaşla birlikte kuzeye doğru Kanijenge kampına gitmek üzere hazırım. Kanijenge, Türkiye sınırına sadece birkaç kilometre uzaktadır. Ve bu kamptan bizim özel kuvvetler Kuzey Kürdistan'a sızıyorlar. Uğruna savaştığımız ülkemize. Agnes sakay var. Yasak mı? Normal yasak mı? Evet, sakay. He? Adınız nedir sahibi? Bazıları bana Akif İngiliz diyor. Bir böyle kavramıyoruz. Bir kavram ben mi? Gelince eve almaydı. Oluyor ama. Genose oluyor. Genosu Cambridge demek. Ayşe ondan sonra güzeldi. Ya. Her yürüyüş de güzeldi. Bir de herhalde çok yakında bir şey olur herhalde. Bir saat he? Yok 12'ye kadar sürer bu. Yarım ayda. Bahçe. Ağaç ben yabancıyım sen burada kalmışsın. Sarma menekeli. Bahçesine gir. Katıldığım grupta 2 bayan arkadaş var. Özgür ve Slav. Ve 2 erkek arkadaş. Şiar ve Aram. Şiar grup sorumlusudur. Ama rolünü öne çıkaran bir yaklaşımı yok. Slav Avrupa'dan geliyor. O da Almanya'da büyümüş. Onun grupta olmasına sevindim. Slav'la karşılaştığım andan beri özgürlük sorununu tartışıyoruz. Bu gruba katılmamı sağlayan koşullar ilginçtir. Avrupa'daki arkadaşlarım bir arkadaşı. Kandil'e bizim üzerimize bir film yapmak için gelmiş. Ve ben onun hem tercümanı ve hem de rehberi olarak gönderildim. Hala neyin bizi beklediğini bilmiyorum. Bizim için Kraliçe Zilan'dır. Kraliçe Diyor Zilan. siz Avrupa Kürtleri olarak geldiğinizde sizi korumaya çalıştılar mı yoksa böyle yol gösterme falan sizi biraz korumaya alma falan öyle şeyler oldu mu yoksa herkes gibi biraz doğal bir şey yapıyor? Benim için hayır. Şu tarafı da. Ben hiçbir zaman bir Alman tarafım gelişmedi yani. Ben aslında buraya gelerek Kürtçüme, özüme geri dönüş sağladığıma inanıyorum. Ich war 13, als ich in die Partei gekommen bin. Da war ich noch ein Kind. Aber ich habe geglaubt, ich dachte, es ist das Richtige, was ich mache oder was ich tun wollte, hat mich dazu gebracht, dass ich in die Partei gekommen bin. Es ist schön, dass man in der Natur lebt. Außerdem, ich lebe über eine Ideologie, deshalb möchte ich auch arbeiten und wenn es, weiß ich nicht. Glauben Sie auch an Freiheit? Glauben Sie auch an Freiheit? Ja. Ich glaube es auch. Aber nicht jetzt. Hier gibt es auch nicht so viel Freiheit oder Frieden, weil wir sind eine militärische Organisation. Deshalb kann ich nicht sagen, dass wir ganz frei sind oder ganz im Frieden sind. Aber für Freiheit und Friede wollen wir alles tun. Ich denke, es wird manche Schwierigkeiten kommen diese Zeit über uns. Vielleicht werden sie wollen, dass wir unsere Waffen auch legen lassen. Aber
irgendwie muss man auch glauben, dass eine Waffe auch Kraft ist. Die Welt ist sehr schön, aber das Schönste ist, da wo ein Wille lebt. Und hier lebt ein Wille. Für die Menschen lebt ein Wille. Nicht nur für die Kurden, für alle Menschen auf dieser Welt. Bulunan yaklaşık 5000 terör örgütü militanına ya silahları bırakıp Irak vatandaşı olun ya da Kuzey Irak'ı terk edin önerisinde bulunacağı belirtiliyor. Bu kapsamda Türkiye'den de PKK-KADEK militanlarının silahlarını bırakmaları ve teslim olmaları için kapsamlı bir af çıkartılması da beklentiler arasında. Amerika'nın PKK-KADEK planı Türkiye'nin militanların silah bırakması için geniş kapsamlı bir af veya pişmanlık yasası içeriyor. Genel af veya pişmanlık yasası konusunda bazı güvenlik endişeleri var. Yani Türkiye'ye karşı, Türkiye çıkarlarına karşı gerçekleştirilmesine izin vermeyeceğiz. O zaman şunu mu çıkarmalıyız söylediklerinizden? PKK ya silahsızlanmayı seçecek ya da ben PKK'nın Türk güçlerinin baş edebileceği bir tehdit ortaya koydukları inancında değilim. Düzenlemenin çerçevesi ve bu gelişmeden tam sonuç alınması için yargılamada sağlıklı düzenlemeler yapılması gerektiği belirtiliyor. Kuzey Irak'ta artık Türk askerine gerek yok. Amerika'dan bu yönde üst üste açıklamalar geliyor. Bu yöndeki en son açıklamayı da Pearl, Amerika'nın Orta Doğu politikalarını yönlendiren etkili isimlerden biri. Hep zindanda kalmaktır bence. Benim için korku bir şeyler karşısında sessiz kalmak, karşı koyamamak. İrade olarak zayıflık göstermek herhangi bir şey karşısında, yani davayı savunamamak. Biraz siyasal korku aslında, siyasal ölüm korkusu. Fiziki ölüm korkusu biraz açtığımız şeyler, alışık olduğumuz şeyler. Polisten korkmuyorsun. Acaba polis karşısında direnebilir miyim diye kendine karşı yapıyorsun. Diyelim ki elektriği görünce, elektriği, işkence aletleri görünce ondan korkmuyorsun. Acaba onun karşısında benim iradem direnebilir mi diye kendinle ilgili korku yaşıyorsun. Ya biz şimdi bize saldırıyorlardı ya. Ben biliyorum. Gardiyanlar müzeye gittikten sonra herkes takılıyor. Herkes yaralı ama herkes takılıyor. Diyor ki müdürü gördün mü diyor, gardiyanı gördün mü diyor, askeri gördün mü diyor. Birinde ben ya kravatı çekmişim adamı. Adam boğulacak. Kurtulmak için elimi ısırıyor. Asker. Gardiyanın ben kravatını çekmişim. Tabii kafam aşağı yani alta düşmüş ayaklarının altına. Ben hep kravatı çekiyorum. Adam da meğer boğulacak ya, kendini kurtarmak için elimi ısırıyormuş. Arkadaşlar da bir tanesi elimi böyle koparırken görmüş güya. Böyle bir şey olmuş herhalde. Sonra ben bayılmışım tabii. Ben şehit düştüğümü ama sığınağa falan şehit düştüğümü düşünüyorum o anda. Bir ara dedim ki ya ben nasıl sığınağa falan şehit düşmüş olabilirim? Aynen. Sonra seni kapatıyorum. Arkadaş diyor ki ya ben şehit düşmedim, yaşıyorsun. Anlasın o kravatı. Yani neyse. Küçük bir mutluluk. Bir kayanın altına saklandım ben. Artık kaçacak şeyimiz yoktu yani. Ben ev yapamıyordum. Bir kayanın altındaydım. Böyle ayaklarım şöyle kalıyordu artık. Yani çok küçük bir kayaydı. Büyük bir kayaydı ama altı çok dardı. Ben çok sıkıştım, böyle ayaklarım dışarıya doğru oldu. Askerler böyle arama tarama yapıyorlar araziyi. Tarayarak gidiyorlar yani her tarafı, her kayanın altına, her ağacın içini arayarak gidiyorlar. Bir tanesi tam geldi, benim altında olduğum kayanın üstüne çıktı. Zaten ayakkabılarımı da görmüş sanırsam. Ben böyle eğilip yukarı baktım, ona baktım. O baktığımda bana bakıyordu, yani ayakkabılarıma bakıyordu. Çünkü sesi bana o kadar yakın geldi, ben bildim yani çevremde beni görüyor. İkimiz göz göze geldik, yeşil gözlü sarışın biraz geldi. Göz göze geldik böyle ama epey baktı yani. 1 dakika falan vardır kesin öyle. Ne o silahına dokundu ne ben dokundum, öyle bakıştık. Sonra bana bakarak dedi ki, yani daha bana bakıyordu, dedi komutanım burada hiç kimse yok diye seslendi. Öyle gitti. Ben ondan sonra biraz böyle askerlere sempatim gelişti. Sempatim değil ama.
Kızlar temiz olsaydı da. Gerçekten. Ben bırakın geleceğim. Yani yok. Dedi sınıra doğru gideceğiz. Ama hala seni uyarmıyor. Eyvallah ki be. Yani herkes bizim kadar şey olmayabilir. Bütün arkadaşlar dedi Akif'e seviyor bana. Evet ama yarına kadar. Herkes seni uyarmıyor. Eyvallah ki be. Ben beceremedim. Buraların diplomasini hiç anlamadım. İngiliz diplomasi burada sökmüyor. Eval Şiar biraz önce şeye karar verdi. Yarına kadar beklememize karar verdi. Çünkü Slav ve özgür arkadaşlar için izin almamız gerekiyormuş. Böyle daha iyi. Böyle yanıma geliyor. İşte ben bu arkadaş gelmeden önce Gönlük'te mutfak şey. Ben o gün ne yaptım? Bir sürü iş böyle kazan, kara şey. Tırnaklarım bile şey gibi olmuş, tamam mı? Kirden, pastan. Ellerim daha bugüne kadar temizlenmiyor. Beni sevmeyenler öyle başlar. Ben sevmeyen ölsün var ya. Herhalde severler ya. Şimdi yine ...6 Mayıs. Bugün yola çıkacağız. Bir başka uykusuz geceden sonra. Saat 3'te hava alarmı. Ve hepimiz mağaralara kaçtık. Ama bir kez daha gelen uçaklar bizim için gelmemişlerdi. Onlar Amerika'nın Bağdat'a giden uçaklarıymışlar. Güney Kürtlerinin sonuçta özgürlüklerine kavuşmalarına çok mutluyum. Fakat bazılarının PKK teröristleri olarak andığı bizler için Saddam rejiminin sonu Amerika'nın olası bir saldırısı anlamına geliyor. Ve tüm bunları bırakın bağımsızlığı, otonomiyi bile istemediğimiz ama sadece 25 milyon Türkiye'deki Kürt'ün kimliğinin Cumhuriyet'in anayasasında kabulünü istediğimiz bir zamanda oluyor.
Yapma ya. Gönderik satma mı böyle? Yok yok. Hayır. Şey karımda. Ben geçen dönem gittim ama bu en bayağı bizim şarkı kadar gitti. Neredesin? Zaten güzel. Aman oldu. Güzel bir devrim olan öğretmenim. Yapma ya. Burada da ben bilen. Arkadaşlar içiyorlar o yüzlerini içiyorlar. Sabah kadar çocuklar. Birisi yapıyor. Benim mangal vardı orada şimdi artık yani büyük sayfasında 90 kişiydik hep genç gibi. Onun evdeki arkadaşlar... Çay çekim bakın. Ne sere? Deren gibi. Deren gibi. Çay çekim. Ayağlar ne diyorsun? Valla aram bir yasa olursun bunlar. Gel gitmiyorlar değil mi? Hadi civarında. 7 Mayıs. Nihayet kuzeye doğru hareketteyiz. Özgür ve Slav için bu kuzey kampına gitmek, mücadelenin özüne giden yolun ilk durağıdır. Oraya özel kuvvetlere katılmak için gidiyorlar. Fakat Aram ve Şiar için kuzey kampına gidiş çok daha fazla anlama sahiptir. Her ikisi de operasyonların olduğu Türkiye tarafına her an geçmek için hazırdır. Bu ne dedi? Merhaba Mahmut. Sana saldıracak mı? Bu günlüğü Kürtçe değil de Türkçe yazmak ne kadar acı vericidir. Ama bu bizim gerçeğimiz. İlkokula başladığım günden beri. Öğretmen bize bizim tek konuşabildiğimiz dil Kürtçenin gerçek bir dil olmadığını söyleyinceye kadar. Ve böylece halkın gerçek dili olan Türkçeyi öğrenmemiz için Kürtçeyi tamamen konuşmamamız istendi. Öğretmenin Kürtçeyi evimizde bile konuşmamızı engellemek için bize karşı kullandığı yöntemleri hatırlıyorum. Komşu evlerde Kürtçe konuşulup konuşulmadığını öğrenmek için bizi onları dinlemeye zorluyordu. Ondan sonra da öğrencilerden en iyi arkadaşları Kürtçe konuştu diye birbirinin tırnaklarına bir değnekle vurmaya zorlardı. Bu yolla sadece kimliğimiz inkar edilmiyordu. Aynı zamanda karşılıklı dayanışmamız da yok ediliyordu. Bu kuşun hikayesini biliyor musunuz? Papu, Bize diyorlar papu ki kuş mu kuş keşfetmiş. Şey, ikisi beraber çöle gidiyorlar Ne? tamam mı? Kerenk toplamak için.
Kız kardeş de çantayı şeye veriyor. Kardeşine veriyor çuvala. Çuval da deliktir, haberi yoktur. Topluyor çuvala koyuyor. Çuvaldan düşüyor, topluyor. En son bir yerde oturuyorlar, bu sefer diyor hele bakalım ne kadar toplamışız. Bakıyorlar hiç yok. Kardeşini suçluyor, diyor İlhan'ım sen yemişsin. Kardeş diyor ben yememişim. Diyor sen yemişsin, diyor senin karnını deleceğim, tamam mı? Kalkıyor karnını deliyor, bakıyor hiçbir şey yok, yememiş. Bu sefer dizine vuruyor, diyor bu diyor ne yaptım? Bu sefer sözlerini söylüyor. Ki kuş mu kuş. Diyor Tanrım beni. Bir hodeye tamam bir Papuki. Papuk. Nasıl papuk oluyor? Değil mi? Burada da var. Bizde de burada da var. Bak burada şey yap. Burada sonbaharda o kadar çok mantar çıkıyor. Böyle her yere Bizim grup ayrılmasın fazla. Küçük çekecek orada. Onları saklıyor. merhaba. Sırçama baba bakayım. Sırçama baba. Sırçama bakayım. Merhaba. Devam. Yolculuğumuz daha yeni başlamıştı. Fakat şimdiden durmamız lazım. Kadın koordinasyonundan Özgür ve Slav için bir başka iznin çıkmasını beklememiz lazım. Kendimize özgürlük savaşçıları dememiz özgür olduğumuz anlamına gelmez. Hatta savaşmaya bile tam özgür değiliz. Belki de Slav haklı. Burası özgürlüğün son yeri değil. Halkımızın özgürlük davası için burada tüm kişisel özgürlüğümüzü feda ediyoruz. Ve işte onun için günün 24 saatinin kontrolde geçtiği bir yaşamı kabul ediyoruz. Hatta öyle bir şey ki kendi duygularımızı birbirimize ilan ettiğimizde davaya ihanetle suçlanıyoruz. Ama tüm bu tuhaflığa rağmen ancak kendimi sadece bu dağlarda özgür hissettiğime inanıyorum. Belki de diğer hiçbir özgürlüğün anlamı yok. Eğer bir şeye bağlı olma özgürlüğün yoksa ve sonuçta bir halkı temsil etmiyorsam. Artçı o daha iyi. Ben açayım kabul etmiyorlar bana karşı ben anlamadım. Ama gördüğüm kadarıyla ben açayım. Tamam Özgür'ü bırak. Nasıl başka mı? Şehit Harun'da durup ara vereceğiz. Bu dar ve uzun dere kadın hükmünün geçerli olduğu yerdir. Ve belki de kendisi tüm PKK'nin ideolojik özü ve sosyal modelinin kendisidir. Normalinde egemenlikli yapımızı değiştirmek üzere eğitim programına başvurma kararı almadan biz erkeklerin özgürce kadın karargahına girmesine izin yok. Erkeği öldürmek olarak adlandırıyorlar bunu. Bu zorunlu ara bu konuda daha fazla şeyleri keşfetmemiz için güzel bir fırsat olabilir.
gelen arkadaşlar vardı. Arkadaşlar tek tek kendilerini tanıtabilirler. Ez ê li dijî zihniyeta, desthilatdarî, koledariyên, dagirkeriyên û bavsalariyên ya zorbaz bêhedan bitepişin. Ez ê şoreşa zihniyetê, vicdan û ehlak pêk bînim. Ez ê bi cewherê serdema neolîtik re her wiha bihêviya gihîştina jiyanekî azad ez ê bi moral kêfxweşî û disiplîn bi îddia û bi biryarbûna ku kesayeta xwe jinû ve saz bikin. Li ser vê bingehê ez soz didim serokapon padek heja berxwedanvanên serê çiyan û zindana şehîdên qehreman gelê me û mirovatiya pêşketî soz didim. Tarihin konu alan ilk köy çalışmaları, yani kadının sosyal yaşamını, kültürel yaşamını konu alan programlar yapıyor. Yaşama ilişkin programlar yapıyor. Eğitimler 7,5-11,5 arasıdır. Arkadaşlar bu arada bireysel ihtiyaçlarını gideriyorlar. Hazırlık yapıyorlar yine derse. 1,5-5 arası yine eğitim. Akşam yemeğinden sonra haberler dinleniyor. Bazen seminer çalışmaları akşam veriliyor. Min emmaha jibuna yani guhatin İslam'da jin yani vak çağı despike da ki jin yani ki vak kabli ser ve ahirda çekiren jin işten bejin olsa havalti ki ser ve ahirda çekiren her tişteki ki jin avkır carik din de pejada da akademiyada ancarik din hazın hijyane le ser ahimizi bu tam yabedin avakran. Yani kısa, özlü ve çok çarpıcı bir tanımdı. Dediler kadınlar senin başkan dedi, teseler verir misin? Başkan dedi ben o kadar içten söyledi ki dedi ben vermeye hazırım. Dedi yani böyle inanın dedi ben belki Kürt toplumunun mentalitesi yani böyle realitesi kabul etmez dedi ama ben tanrıçamı yaratacağım dedi başkan. Siz bu duygu boyutlarını hiç sorgulamadınız. Ben bu parti belgeselini de Ya yeter senin duygu boyutu. Nana var. Vallahi sanki bizim duygu. Ülke. Orası da bir ülke parçası. Evet bak ülke şey var ya hiç bunlar incelemez. Bir de biz eski arkadaşız biliyorsunuz Heva Sakine ile. En eski kaç yıl oluyor Heva? 77, 78. 77'den beri arkadaşız. Biz yana da hiç 92 Güney Savaşı'nda kaldık. Hem de birbirimizi savaş anlarında çok kötü. Operasyon Ne oldu ne bitti. Eski öyle değil. Operasyonlarda hep beraber. Yani 92, 95, 94. en büyük çatışma süreçlerinde yakın. Ben zindana düştüğümde benim adımı almış kodumu. Yani adımı kod olarak almış. Lei quando è entrata in carcere lei ha preso il suo nome Adımı da aldılar hemen. Ne? En son derslerde 94'te görüştük en son. 94 dağlarda. Dağda. 70 Yani 91'den beri ben de dağdaydım fakat bir türlü karşılaşmadık. En son karşılaştım böyle saçlarından tuttum tamam mı? Böyle güreştik yani. Dağlarda karşılaştık. Şehirlerde düşman kopardı, dağlarda özgürlüğümüze kavuştuk. Biri dağda, biri de zindanda. Hep takıldığını bilirsin. 12 yıl kaldık tutti e due sono questi nomi.
Sizin 2 bakkalınız fazla mı? Fazla. 16 Mayıs. Hala gitmek için yeşil ışığı beklemekteyiz. Gerçekten başka ne işimiz var bizim beklemekten başka? Talimatlar için beklemek, gelişmeler için beklemek, düşmanın gelişini beklemek ya da düşmanın üzerine gitmek için beklemek, sonuç olarak gerçekleştireceğimiz son görevi başaracağımız anı ülkemizin şehidi olmak için beklemek, Onlar hepsi sana bela olacak. 3-2. Tamam 3-2. Abnama serukatiş bu jina. Evet. İşte burada çok zorlu olan bir aşk teorisi, bir sevgi teorisine de ihtiyaç vardır. Yüreği geliştirmek gerekiyor buna. Mümkünse kızlarımızın da kendilerini tanımaları gerekiyor. Kimlik sahibi olmaları gerekiyor. Nasıl bir erkek istediklerini açık söyleyebilmeliler. Bu hem hakkınız hem görevinizdir. Aşk teorisi savaş teorisidir. Çünkü tehlikeli görüyorum dedim kendi gerçeğimizde. Gür, saygılı ve biraz da sevgili yaklaşabilecek bir konumda değildir. Ben de dahil dedim yani, size karşı kendinizi iyi örgütleyin. Eşit ve özgür yaşaması gereken bir kadın için çeyrek adam durumunda görüyorum. Yaşımı başıma almış gidiyorum, ne yapayım? Böyle birisiyim. Önder, başkan diyorsunuz ama gerçeğim bu. Adam zırzop, düzenden kalma. Ağa bey kalıntısı. Kadına istediği gibi dövme sövme kendi hak yetkisinde görür. Ama dikkat edin, erkek egemenlikli toplumumuz kadının dilini bile kesmiştir. Erkekte bu kurumuştur. Çok kötü kurumuştur. En iyi erkeği görüyorum, ağzı kokuyor. Güdülerinden öteye hiçbir şey yok. Bu erkekle siz ne yapacaksınız birbirinize? Tam da bu noktada kadın kurtuluş ideolojisini anlamak gerekiyor. Tam da bu noktada neden sosyal bir ideoloji olduğunu, neden öyle salt siyasal, askeri ya da diyelim salt ekonomik bir ideoloji olmadığından anlamak gerekiyor. Nihayetinde insan sürüler halinde yaşadığında diyelim kadın tarafından konulan tabularla sosyalleşiyor. Toplumsal bir olgu haline geliyor ve aslında o sosyalleşme giderek onu bir aşama sıçrama yaratmasına yol açıyor. Bu da neolitik toplumda bir üst sıçramaya ulaşıyor. Üretimden kaynaklanan işte kolektif üretim, paylaşım yine bu üretimin yansıması olarak eşit özgür toplum biçiminde gelişiyor. Sınıflı toplum uygarlığına geçişte bu aslında en çok darbelenen nokta zaten burası oluyor. Kadın tapınaklara ve evlere kapatılarak kendi cinsinden kendinden uzaklaştırılarak kendine yabancılaştırılıyor. Köleleşirken başına da gönüllü olarak erkek egemen olarak getiriliyor ve sistem kendini böyle ifade ediyor. Giderek hem sistem hem erkeği kendinden, kendi cinsinden uzaklaştırıp yabancılaştırarak iradesizleştiriyor. Kendinizde bu yabancılaşmayı ne oranda görüyorsunuz? Bu anlamda bu yabancılaşmayı vereceğiniz cevapla birlikte kopuş teorisini nasıl algılıyorsunuz? Yani kendinizde bunu nasıl gerçekleştirmeyi düşünüyorsunuz? 4 ya da 5 aylık bir süreçtir. Soruda da vardı, uygarlıkları, toplumları tartışıyoruz. Kopulması gereken olgu nihayetinde ortaya çıktı. Evo nikaş tükedi bije ama lepırskırka me ever ku ev nezdefan nake. Alisim bu da aslında bir sorun derdi kere. Ez dibijim heval dvi alide çalay. Mesela bir canav geleki. İdeolojiye kad bir gel mutlu çağa nikaş ki çağa sınırlaştırmak ki heval dvi alide çı dibije bir sanı şey ever. Soru güzel. Yani süreci nörotik de tanışa dejine daha hakikaten. Hisseki bir şey bu hiç peşkeş bu mezul İslam dedi yani. Yani diyemin o hoş kimini mazın. Ev per tesir ser min kir. Yani diyemin per yani ki saxt
yani per bavi min rapor çalışıyı zulm dedi hatkirin bavi min diye min persi ki van havu avş zarokti ve hatta mazlum per tesir ser psikoloji me gör tesir ser zihniyeti me gör her tem pers beseni me da acaba avş jiyan çma usabi çma ha her tem be nakoki her tem beşer işte hani kısa mazlum bugün ma belki tane diye bavi ma usabi hoş ki ma eğer bizavcı hoş mi mazlum mümkün jiyane ki cüzatır hare ama avcı bir şekilde tip tekrarı ki jiyari diye min havu yani belki şey arayışı ki bakire bugün تناوى دين الإسلام ده هنيكي مخصص أساسا تفكري بقى إنسان تكلم دين الإسلام ده بيكو ببى يعني بإسلام يقرأ تاني محكومي جيانك بتاني بإسلام يقرأ بلكي إنسان تكلم بتروح ده تفكري خدا آزاد تكربي شيام كبخديرة مثلا بكربي بي باكر بني خسرك بمبارز يعني أراشك بيشلي سورة كوردا بوشي أو شيء زده يعني مزاني كو كاتب نابينا دا من دي صاروا بريبي تشتيبو بي ولشي جواكم بي قانوني جواكم كي تو كيشنك مجبوري تناب دين الإسلام دا مجبوري كو قالبك إسلامك رانش عائلك بيك ببني وهاب كاربي شيام دين الإسلام راجع كتابي سرقاتي خون اني راندني بتابتيش بوي جن من ديت و اشتجيان كرني جن دتشيادا بيكو هيج مجبور منكو زوجن اشتا بإسلامك را تنجيام كان اشتا خودي هدفك رزقاري نتوينا آزادي جنم خونه دمني آزادي جنه دا قلق تشتي نويكو أزديد قرامي ورادا ديت يعني راسي Bugünlerde Kadın Partisi'ndeki yoldaşlar Şehit Kula'nın anısına bir bahçe yapıyorlar. Kendisi PKK içindeki en akıllı ve güçlü kadınlardan biriydi. Belki de çok fazla güçlendi. Ve onun için öldürüldü bir erkek tarafından. Ama kimin tarafından, neden bilecek durumda değiliz. Ve onun adına bir başka sembolümüzü daha yarattık. Dağlarımızın sert derisini kazmaya devam ediyoruz. Taşlarını arka arkaya dizerek. Bu yorulmaz çabamızla bizi mutlu ve umutlu kılacak kadar yorulmaz bir çaba. كان مرو من كان بيداي داي جان هرشي دولي سليم لريتا داي شيرين تستقربو مركي نبني Bunlar biliyor musun? Aşağıda bir kamera var. Ne yapıyorsun? İşte bir işte ama. Biraz şey olmaz.
Burası değil. Yol inelim. Yolumuzun üzerinde. Bakar da böyle. Nereden? Aşağıdan. Üstteki duman duman karara. يجري مش اسمه عسكري مش سياسي. عسكري. عسكري. عسكري Ha havalaydı. Ha havalaydı. Havalaydı. Biraz bro becer. Şey ya bu kanun lübriye. Mübarek ya. Buraya geliyor da Şiraz işte ne var baba. Serçal. Spaznaya serçal. Kesin. Sonuçta tekrar yola devam ediyoruz. 15 güne kadar sınırdaki kampa ulaşırız. Bugün Diyarbakır'a gidecek olan grubun gittiğini öğrendik. Erzurum ve Dersim gruplarının hala orada merkez koordinasyonundan gitmek için talimat beklediğini öğrendik. Bir de arkadaşlar bizim birçok zamanımızın hepsine pis sığınaklarda geçiyor. Tamam onu diyordum ha. O zaman benim babam oradaydı. Sen Mardinlisin, babanın ne işi var orada? Benim babam da yerinde. He? Katılmıştı baba. He? Babam yıllardır. Şimdi ne de peki baba? 92'de başladı. O Daha biliyorsun ne zaman? sizin süreçte mahkum edildi. Ta 93 süreçlerinde. Hemen aram annen diyecek. He? Diyecek oğlum gitmiş orada ot topluyor. Ama onların kızları yok. Benim anam ben küçükken ölmüş ya. Ya. Benim nenem büyütmüş. Oo. İnenen söylerim. Yok yok. En iyisi sen yerine de mi? Bir koma seviyor. Bir yıldız var biliyor musun? Yani yıldızlar daha doğrusu bir kümedir. Diyorlar yetimler yıldız kümesi. Doğru. Ya. Koma seviyor. Biz de onları Hepsi küçücük küçücük tamam mı? Kimsesiz değil. Böyle şey aynı Kürdistan haritasına benziyor değil mi? Böyle. Tamam mı? Topludurlar. Ama onlara öksüzler grubu. yıldız Niye bizim diyorlar. gruba öksüzler grubu diyeceğim. Yok eğer Arval aram bizim aramıza girerse doğal olarak ömrümün koma seviyor. Herkes Amerika Savaşı olasılığını görüyor. Örgüt böyle bir savaşı istemiyor. Ama yine de siz özel kuvvetlere katılma kararı almışsınız. Yaşamak için saldırmak mı gerekiyor ya da Sıkışmalar oluyor yani. Mesela o zaman çok şey olmuştuk yani çembere girmiştik şey olmuştu. Çok fazla çıkış yolumuz yoktu yani. Sadece Sanki bir tane getirmişsin. bir yer vardı orası da uçurumlu. Oradan da gidemezdik. İşlerine kaldık böyle akşama kadar böyle bayağı şey yaşadık yani işte nasıl olacak? Gerçekten kazanan onlar mı olacak? Ve de biz başarılı bir sonuçla çıkabilecek miyiz? Yani akşama kadar bayağı zorlandık şey oldu ama sonuç olarak bir saldırıya geçtik. Bir saldırıya geçince tabii ki şey yani bizim o yönü bir şeyimiz gücümüz daha fazla. Öyle bir şey de var mesela Kadıköy tarafından bir korku da vardı. Yani biz hareket tarzımızı değiştirince tabii daha olumlu yönden bir gelişim sağladık. Yani böylesi anlar yaşamışım. Daha farklı olmamış yani. yani diyebilirsin mesela bizi sadece Amerikanlarla değil, özellikle bu süreçte en fazla barışın gelişmesi gerektiği bir zamanlarda öyle bir şeyle karşılaşmak istemiyoruz. Yani öyle bir niyetimiz yoktur. Şey olarak da yani herhangi bir savaş durumunda ya da gelişebilecek olan bir savaş durumunda da genelde korkulan yani korkunun üstüne giden insanlardır. O yüzden değil Amerika'dan korkmak. Her türlü savaş durumunda da asker olarak ya da özgürlük savaşçıları olarak da. Yani bizi çok aktif bir savaş içerisine koyar yani. Ben birey olarak da yani bu şey yani içinde hem aktif yer alırım. Kaldık ki birçok tecrübelerimize dayanaraktan şey de yaparız yani. O yönlü mesela sürekli yaptığımız şeylerdir yani. Böyle çok yabancı olmadığımız için bilmiyorum sanırım çok ayrıntıya girmek gerekmiyor. Şimdi bizde yaşamda kalmanın, gerilanın temel kuralları var.
Yani sen bu gerilerin temel kurallarını işledikten sonra, kurallı hareket yaptıktan sonra fazla ile yaşamın bile tehlikeye düşeceği, şu bu şeyi fazla önemli değil. Bizde örneğin yaşamak için bir söz var. Örneğin savaş sürecinde bizim temel aldığımız bir slogandı. Buradan genel çizgimiz savaş üzerineydi. Örneğin yaşamak için, ölmemek için öldüreceksin. Sloganı biraz bizim için hakimdi. O savaş sürecinde geçerliydi. Kurallı hareket tarzı. Bugün yolda yürürken Slav Özgür'ün gerilla olan babasının birkaç ay önce öldürüldüğünü anlattı. Özgür dışında herkes biliyor. Parti resmi olarak hala onu şehit ilan etmedi. Belki de ölümü hakkındaki belirsizliklerden dolayıdır. Hiç kimse hala ona bunu anlatacak doğru sözcükleri bulamadı. Zaman ilkbahardır. Bu dağlarda yolculuk sade bir mutluluktur. Fakat bugün düşüncelerim bulanıktır. Önderliğin cezaevinden son notu yeni geldi. Bir kere daha sözlerini hazmetmek zor. Neden biz peki kendi Irak'ta doğacak bir Kürt devletine karşı olduğumuzu ilan ediyor? 4 yıl önce bizlerle Güney Kürdistan'daki kardeşlerimizin bir savaşına tanıklık etmek zorunda kaldım. Bir kez daha kardeş kardeşe karşı. Ve bir kez daha son notunda önderliğimiz Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlılığını ilan ediyor. Bağımsız Kürdistan bizim gündemimizde de artık yok. Zaten önderliğimiz cezaevine konulduğundan beri söylediği her şey düşman tarafından kontrol ediliyor. Savaşımızın sonuçlarından üzüntü duyduğunu söylediğinden beri ve ateşkesten sonra bizim için birçok şey değişti. Olur mu diyorsun bu? Topu için apartman koyu götürmek için ya. Havalı Özgür toplum içindeki yaşamayı daha düşünmemiş. Gerçi bizim hiçbirimiz düşünmüyor Avalikani. Sen Bizde hiçbirimiz he? Yapma ya. ama çok Bizim bir var. tane şey var. Ona bizi düşünmez zamanında. Savaş sürecinde düşünemiyorsun ha. Ben o zaman sizi hayret. Tamam. Yani ideal toplum dediğimiz, ideal insan dediğimiz, yaratmak istediğimiz O anlamda değil. İşte Ya o anlamda o- şey yapmanız lazım. İnsanlar yaratacak. Öyle yer almanız lazım. İşte ben de onun için söyleyeyim arkadaşlar. Genel anlamda açtım yani. Ben bir şey diyeyim mi sana şu an? Yok onun Yok, için yani değil. o Sen noktalarda- dedin sonra tartışırız. Yani mesela bana sorsa ben ideal bir toplumu söylerim yani. Ben Akif olarak kendimi nasıl bir toplumda düşünüyorum? Çok iyi biliyorum yani. Ben kesinlikle her açıdan daha hem daha özgür hem daha baskısız hem insanların doğallığıyla, kültürleriyle, kendi dilleriyle, farklılıklarıyla dünyayı tasarlıyorum ve kendimi sürekli onun içinde istiyorum. 12 yaşıma yeni basmışım. 12 yaşına? Gerçi var o zaman. Savaşa mı katılmıyor yoksa başka şeyler mi? Yok o zaman direkt ben savaş alanına geçtim. Alana geçtin ama savaşa katıldın mı? Katıldım böyle. Gerçi. 14 yaşında. Onu şey
So she, as I said, until when she was 14, she passed to the mountains, hill areas. O zaman baban dağlarda mıydı? Önderliği rüyamda görmüştüm. Fakat anlatayım mı rüyamı? Anlatabilirsin tabii. Önderlik çok rahatsızdı yani rüyamda. Bir de gözleri yeşildi rüyamda. Zaten ondan bir hafta sonra şey oldu. İşte bu Önder'in durumu biraz kritikleşti. Şey oldu. Ben Önderliğe yanına gitmek istiyordum ama bir kapı vardı. Gidemiyordum. Çok şey yapamıyordum. Önderliğin iki yanında iki erkek arkadaş vardı. İkisi de ağlıyordu. Önderlik çok sinirliydi ve bana bakıyordu. Ama hiç konuşmadı. Sadece bakıyordu. Böyle bir rüya gördüm en son. En son bu ölen bir rüya görmüştüm. Ne? Ölen bizi istirahat ederken. Sanırsam bu son tartışmanın etkisiydi. Arkadaşlar aşağıda tartışıyorlardı. Ben Önder'in evindeydim. Orada bir sürü yaşlı insanlar vardı. Ayrıca babam da vardı. Ben normalde hiç babamı rüyamda görmemişim. İlk defa gördüm. Ve Önder'in evinde kocaman bir koridor vardır. Yani böyle bir şey var. Salon vardı. Ben yürümeye başladığım andan itibaren her yerde ateş fışkırıyordu. Ne? Daha çok ateş böyle fışkırıyordu duvarlarda. Hem güzeldi, böyle parlayan yıldızlar gibiydi, hem de bana böyle olumsuz bir duygu yaratıyordu şöyle. Ondan sonra etrafımda da hava saldırısı oluyordu. Ben genelde sürekli böyle çok yoğun hava saldırısı rüyamda görüyorum. Böyle yaşlılara bir şey olmaması için babamla beraber biz onları bir yere getiriyorduk. Ama imha olacağımı bildiğim halde babamla beraber evin içine giriyordum. Olan ama başka birinin alabileceği korktuğunuzu ya da kaybetmek istemediğiniz düşünsel, duygusal ama somut bir şey de olabilir. Bir şey var mı? Sılar. Özgürlükten başka bir şey yoktur. Ne var şey ya? Anılarımız Yani kişi olarak, bireysel olarak kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Yani sadece arkadaşların da belirttiği gibi yani bizim tek kaygılandıran, tek umutsuzluğa iten bir şey varsa o da elimizde olan özgürlüğümüzdür. Halkımızın durumu da onun elimizden gitmesidir yani. Buradan düştün. Ne diye düştün? Yaralanmış. Top oynarken. Gerçekmiş. Bu şey tarlanın üstünde var ya, Peycan'ın üstünde bir yer vardı. Biz orada top oynuyorduk. Uçurumda top oynuyorduk. Sonra top uçtu, ben de top gitmesin diye. Çünkü top gittiği zaman dora kadar koşman gerekiyordu. Üstüne atladım ama ben de gittim onunla. Kaç metrelik yüksek? 3 metreydi, çok yüksekteydi. Ama nasıl, çok büyük taşlar vardı. Kırılmış taşlar var. Ben içine düştüm, ben santim bir şey olmadı. Kalktım ayağa, baktım böyle kan akıyor. Bayıldım korkudan. Böyle bayağı kanama akıyor. Ben de santim gördüm. Benim hava gözüm çıkmış, arkadaşlar baktılar. Arkadaşlar da çok korktu. Kimse üstüme gelmedi, bakmadı, çok korkmuştu. Dedi yok gözün içindedir, ben armadım dedim, aynı dedi. Gözüm gitmiş. Aynı dedi, bakın içindedir. Ama yani nasıl? Dedim kesin gitti çünkü çok kanam oldu. Ama çok kötü gibi. Gözü kaybetmek değil mi? Kör olduğunu düşünsene. Bir şey. Gerillada sakın en değerli şeydi. Göz değil mi? Bir de boşuna gittiği zaman. En değerli şey ayaktır. Arabanın lastiği de gerilende ayak var. Ayak gitti mi dünyayı gördün mü ne faydası var? Dünya oldu mu ne anlamı var? Tekerlekli araba bulursun ya böyle ya. Ama göz giderse iş zor olur ya. Gözün gitse niye yaşayacaksın? Hiçbir şey görmüyor. Bana göre Belki yolu da çok kadar da değil. Ama ayak göz daha olmadı önemli mı? galiba. Ne faydası var? Ayakların kapadı buradan kesildi. Yaşam Sonra çok şey giyiyorlar.
Bazen kendi kendime acaba hayatlarımız partinin siyaset pazarında harcadığı değerli para mı diye düşünürüm. Ve her gün mücadelemizin çelişkileri içinde yaşamak zordur. Ve hala tüm bunların içinden çıkmak istediğim her seferde cezaevinde olan önderliğimizin, partimizin ve mücadelemizin en önemli varlıklarımız olduğunu fark ediyorum. Ve bununla gurur duymamız gerekiyor. Özellikle mesela hareketli bir yaşam, savaş süreçleri. Bu da insana bir şey veriyor yani bir insana bir inisiyatif kazandırıyor, insanın kişiliğinde bir gelişme, yenilik yaratıyor. Yani normal sadece alan değil de biraz aslında üreten, yaratan bir insan oluyorsun. Bu da insanın biraz aslında bir moral değeri oluyor yani bir işte o açıdan her iki taraf açısından da savaşın en korkunç yönü ölüm. Ölüm kötü bir şey. Yani kim için olursa olsun ölüm iyi bir şey değil. Ama bir zorunluluk da var yani. Sadece biz istediğimiz için bir yaşam kurmadık. Biraz gerçeklikler de vardı. Yani mesela o açıdan belki de ben kalıcı düşünmüyorum. Yani eğer o ortam mücadele sonucu yaratılırsa ondan sonra dağlarda yaşamak kalıcı olmak biraz da o da biraz soyutluk olur yani gerçekten. Savaşta doğal olarak insanlar ölüyor. Bu her iki taraf için de geçerli. Yani zorunlu olmadığı sürece savaş çok anlamsız. İşte bir insan düşmanıyla karşılaştığı zaman ilk önce karşı karşıya geldiği zaman, silahları karşı karşıya birbirlerine doğrulttukları zaman ilk gördükleri şey namlunun ağzından çıkan mermi, ondan sonra düşmanın yüzüdür. Yani ve o yüz de maalesef gördüğü son yüz olur. Ben o anlamda demedim yani yüz orada insanın öldürdüğü yüzüdür yani insanı yok ettiği yüzdür. Onun dışında yüzler maskedir yani önemli olan insanın yüzünü ortaya çıkarmaktır. Ben onu yapanın insan olduğunu düşünüyorum. Ne Ezrail ne de bir maske. Yani insanlar kendi türlerine, kendi hemcinslerine karşı işte uyguladığı yok etme eylemi. Öyle tanımlayabilirim o yüzden. Levalara 2 saattir gidiyor. Yani Buzallı kandil diyorlar da burada da şey. Ha, o küçük kandildi. Hangisi? Orada. Büyük kandil bu tarafta değil mi? Şimdi burası kandil değil mi? Burası kandil miydi? 3 Haziran. Evet, oradayız işte. Sınırdaki kamp bize sadece birkaç saat uzaktadır. Dersim grup sorumlusu Mahir bizi beklemektedir. Bugün Şiar ile Aram'ın karşılaşacakları tehlikelere karşı ne kadar farklı yaklaşımlara sahip olduklarını fark ettim. Dersim'de olan Aram için eve geri dönmek gibidir. Kendisi bir işçi, bir köylüdür. Sungur arkadaş da o tartışıyor. Burada siyasi platformda kendini bulamıyor. Ama bir kere kuzeye geçti mi yine bildiği o eski düşmanla karşılaşacak.
ve günlük tüm işini fazla düşünmeden sonuna kadar yapacaktır. Şiar biraz farklıdır. Onun için kuzeye gitmek, kendi anılarını takip etmek gibidir. Her şeyden de öteye, savaşın ilk günlerinde şehit düşen en iyi arkadaşının hatırasını. Belki de Şiar'ın mücadele içindeki tarihi, kaybettiği arkadaşına bir gün katılmanın bilinçli yolculuğundan başka bir şey değildir. Bana gelirse artık çok nettir ki hiçbir zaman sınırı geçme izni vermeyecekler. İngilizce konuşan bir şehit çok aptalca bir yatırım olur parti için. Yo burada ateş. Öyle sadece ben 2 saatte buradayım ha. Var abi oraya. Buyur gel. Merhaba. Nasılsın? Oturun. Geçin siz. Günler balaklar. Yok. Sonuçta Dersim grubuna var. Şimdi siz morale yetişseniz Eğer buradaysanız demek ki gitmemişsiniz daha. Sıkınca arabaya binip gideceğim. içinden netleştirmek lazım. İyi olur yani. Moral yoksa biz gitmeyiz. Bizim gitmemize gerek yok. Biz döneriz grup olarak işimizi buradan sonra devam ederiz. Moralcilerle soğan yedik biz yerine yoksa. Bana Şervani'nin ama ne? Ya beraber biz yemek dedik. belki gelmiş olabilir. Kimin? Kardeşim. Ha, gelmiş olabilir. Oğlum ya demişti 18'inde geleceğim. Taburlarda. Ya. Artık 18 olması gerekiyor. Galiba gidecek. Bekliyorum. Bakalım. Vay be. Bu önderliğin cezaevine gelen son görüşme notudur. Gelişmeler olumsuz yöndendir. Olumlu ama sizin gidişiniz için olumsuz ha? Yok, bizim gidişimiz için olumlu, genel açıdan olumsuz. Daha fazla güç gelir. Hölümay ne diyor televizyonda bu pişmanlık meselesi, bu genel şey? O ne oldu? Kendimizi görmemiz lazım. Değil mi? Biz şimdi Tayyip Erdoğan'ın herhangi bir çevresinin boğazına yapışsaydık o adam böyle rahat konuşmazdı. Bugüne kadar yapmadığımız için. Ha? Sıra bakmasın yeterdir artık. Şuraya gel ya da taşıyor. Süreç dolmuş. Kapakta akıyor gidiyor. Bu adam her şeyi alıyor. Getirecek diyecekler. Onu aldı ya. Alsın. Sen biz gizli saklı bir şeyimiz yoktur. Şimdi bu arkadaşlar gidecek ha? Kuzey gidecek arkadaşlar bu sahile hocam. Ya Doyuracağız yani. öyle çek. Biz daha kendimizi öyle hesaplamıyoruz. Biz bir karar almışız. Yetişmeyinceye kadar kendimizi kuzey gücü saymayacağız. Dersine yetişecek gücü valla biz dersin gücüyüz. Sen de basamak bak benim gibi. Ben dedim birinci basamak Hıne'den çıkma, ikinci basamak Kandil'e yetişme, üçüncü buradan çıkma biliyorsun. 6 basamak. Ben 3. basamakta kaldım. Siz galiba gidersiniz. Ama sizinki ilk gruba baklı devrim. İlk gruba baklıdı. Onlar yolda sağlam giderlerse bir şey olmazsa gidersiniz. Ama kalamışı kara
Yani tüm mevziye düşmanı. Deva kulver grubu savunma leda savunma bu evji. Brenge gitsa per süratli sa brenge jotjot ev biçim nezike mevziye. Eku bomba baveji zaten ev despeki bomba baveji. Bir şahvali kuye kaleş et şoğunla. Ev biçim ser mevziye tarama bikin. O gerekli artık cenaze biçim ser cenaze o rabikin var. Deval mevziye sekine devali dit peşke gitti. Daveci ardı mevzi digri havalı dit tecva derbastı piştik. 5 metre alana eylem ederken artık brengeki kurallı evi baş verdi zıbrı. Selam, bit! Selam ve şehide, bit! Selam, bit! Çek, server! Çek, dayını! Raus! Ahmet abi! Raus! Ahmet abi! İşte Kemal Beyce! Havat koş! Sağ! O arkadaşların eğitimi ilişkin bekleyecekleri bir şey oldu. Genel olarak arkadaşların şeyi iyiydi yani. Performansı iyiydi. Zaten diğer şeylerinizi getiriyorsunuz. Çantaya gerek yok. Çantaya gerek yok. Silah. Onun dışındakiler saat 4'te içtima sahasında hazır olsunlar. Ya bu şekilde olsa fazla zordan Çok yedik şimdi. ...6 Haziran. Bu gece veya gelecek gece Dersim grubu harekete geçecekler. Haram ile Şiar bir süre sonra onları takip edecekler. Karanlıkta mayınlı ve olası düşmanla çatışma olasılığına rağmen sınırı geçecekler. Ondan sonra yarından itibaren hayatları bambaşka bir hayat olacaktır. Orada ne siyaset meseleleri, ne sorular ne de kuşkular için zamanları olmayacaktır. Orada neredeyse imkansız olan amaçları Türkiye ordusunun askeri operasyonlarına karşı hayatta mümkün oldukça kalabilmeyi başarmaktır. Onlara Allah'a ısmarladık dediğim andan itibaren ölümlerin yasını tutarken diğer taraftan onlara gıpta ediyorum. Ben kendim parti konseyimize tercüme görevimi sürdüreceğim. Ben kendime sorular sorup ve başkalarına uygun cevapları vermeye devam edeceğim. Şu ana kadar bu benim görevimdi ve ben tercih ettim. Bizim hep gelen şeydi. O da geliyorsun. Akşam üzeri haber verilir sana. Yok gelmiyor. Bu şey olmuşsa. Rüzgar zaten. O da güzel. Ne olur ya? Köle yakın bir de bile desem. Ya cephedini de pele havalatına bu yok. Ke? Cephedini. Ha. Harca bak. Harca bak. Samet Khalil dedi. Yok ne dedi? Yeni geldi. Geçen detayı yazdır sen. Kepa başlara. Bu bir gayfedin aklı. Lise kurmanlar da bu ne?
Şöyle içeri düzenleyelim ondan sonra. Rastgele. Hadi böyle meşgul. Göz yıkmıştı. Top uçtu, ben de top gitmedi. Şimdi top gittiği zaman doğru kadar koşmayı denedim. Üstüne atladım ama ben de gittim onunla. Kaç metrelik yüksek? 3 metreydi. Ama ben içine düştüm, ben sandım bir şey olmadı. Kalktım ayağa baktım, böyle kaynatıyor. Bayıldım, korktum. Ben de sandım böyle. Beni orada çıkmış arkadaşlar baktılar. Arkadaşlar kimse üstüne gelmedi baktım. Dedi yok bizim içinde bir bela var dedim ayrı. Yani nasıl? Dedim kesin çok Gözü kaybetmekle kör olduğunu düşünsene. Gerilla ısırdım en değerlisi.